Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugünkü konumuz postfinasterit sendrom, finasterit, sertleşme bozukluğu yapar mı? Bununla ilgili bir videomuz olacak. Finasterit 90'larda prostat için, 2000'li yıllarda da saç dökülmesi için aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu kullanım sonrasında özellikle saç dökülmesi için genç yaşta erkeklerde kullanılmaya başlandıktan sonra erkeklerde sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik, penis başında uyuşukluk gibi, konsantrasyon bozukluğu, anhedonizm gibi, zevk alamama gibi şikayetler yaratmaya başladı. Böyle bir grup oluşmaya başladı. Bu hastalar takipte ilacı bıraksa bile bir kısmında şikayetler devam etti. Hatta bunlara androjenik tedaviler, yani hormonları yükseltilse bile şikayetlerin düzelmediği ortaya çıktı. Bu gruptaki hastalara postfinesterit sendrom grubu hastaları deniyor. Bu hastalarda androjen duyarsızlığı geliştiği düşünülüyor. Beynin bazı bölgelerinde androjenlere karşı duyarsızlık geliştiğini düşünülüyor. O bölgelerin 5-alfa redüktaz inhibitörü tarafından bloke edildiğini ve kalıcı olarak bloke edildiği düşünülüyor. Hatta bu hastalara yapılan MR'larda beyin oksijen sirkülasyonunda majör depresyonda olan hastalarla aynı bulgular tespit edilmiş. Finasteriti ve dudasteriti biz ürolojide sıklıkla kullanmaktayız. Dudasterit 5-alfa 1 ve 2 inhibitörü. Finasteritten daha güçlü bir inhibitör. Ben kendi kliniğimde BPH için bu ilacı kullanırken mutlaka hastanın cinsel fonksiyonunu bir sorguluyorum. Eğer hasta aktif olarak cinsel hayatı varsa bu ilacı kesinlikle önermiyorum açıkçası. Çünkü bazen gözden kaçıyor. 75 yaşında bazı hastalarda sorgulamadığımız zaman cinsel fonksiyonlarını o ilacı verdiğimiz zaman hasta bir ay sonra hocam bu ilaç bende sıkıntı oluşturdu diye gelebiliyor gerçekten. Enteresan bir şekilde. Amerika'da finasterit kullandıktan sonra bu sendroma girenler dernek ve vakıf kurmuşlar. Bu dernek ve vakıf bence muhtemelen kamu algısı oluşturmak için ya ileride o açılacak mahkemelerle ilgili olabilir. Bu sendroma hastanın yüzde kaçı giriyor dersek hastanın %5'i girdiği söyleniyor yayınlarda, ama bazı yayınlarda cinsel fonksiyon problemlerinin finasterit kullanan hastalarda %30'a kadar çıktığı, genç hastalarda yaş grubuna bakılarak %30'a kadar çıktığı söyleniyor. Finasterit kullanmayı göze alan bir hastanın terazinin bir tarafına cinselliğinin, diğer tarafına da saçlarını koyması gerekebilir açıkçası. Çünkü cinsellikle ilgili hiçbir sorun istemiyorsa hasta hayatında bu ilacı kullanmaması gerekiyor. Ama saçlar açısından bakıldığı zaman da gerçekten genetik saç dökülmesi konusunda çok faydalı bir ilaç. Kıl köklerinin küçülmesini ve azalmasını engelliyor. Saçlı dokuda dihidrotestosteron seviyesini %60-70 kadar azaltabiliyor. Aslında önemli olan şeylerden birisi de ülkemizde eczaneden ilaç almak, bakkaldan ekmek almak kadar kolay. Hastalar arkadaş tavsiyesiyle bu ilacı kullanmaya başlayabiliyorlar. Bence bu doğru değil. En azından bu ilacı kullanacaksan bu konuda tecrübeli, haşır neşir olan bir doktora en azından sorulabilir. Bu ilacın zararı, sıkıntısı var mı? Ya da kişi herhangi bir kimyasal madde kullanmayı düşünüyorsa iyi taraflarının yanında mutlaka kötü taraflarını da, yan etkilerini de bence mutlaka bilmesi gerekiyor. Alacağı riskleri de bilmesi gerekiyor. Peki saç dökülmesi için ne yapabilir? Saç dökülmesi için eğer dihidrotestosteron tabanlı bir tedavi düşünülüyorsa hastalarda salpalmetto kullanılabilir. Salpalmetto dihidrotestosteronu azaltıyor. Aynı zamanda sertleşme bozukluğuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Hatta benim kullandığım üründe salpalmetto artı ısırgan otu var. Yani hastalar 3 ay sonra geldiği zaman kontrolde genellikle sertleşme kalitesinin arttığını da söylüyorlar. Hem dihidrotestosteron düşürüp hem de sertleşme kalitesini arttıran içinde kabak çekirdeği, likopen falan da var. Genellikle iyi sonuçlar alıyoruz. Yani ama tabii bir finasterit kadar olabilir mi? Onu bir şey söylemek çok zor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.